İstanbul, 10 Temmuz 1894. Bir öğle vakti, toprak ansızın kükredi. Bu sadece bir deprem değildi, bir şehrin ve bir imparatorluğun sarsıntısıydı. O gün surlar fısıldadı, çarşının kalbi kırıldı, adalar sessizce ağladı ve yıldızdan bir umut doğdu. Şimdi, tarihin bu derin fısıltılarına kulak verelim. 10 Temmuz 1894 günü, saatler öğle vaktini gösterirken, İstanbul ve çevresi şiddetli bir sarsıntıyla uyanır. Kayıtlara geçen bilgilere göre, bu deprem Kuzey Anadolu fay zonunun aktif bir segmentinde meydana gelmiş, yüzey dalgası büyüklüğü yaklaşık 7,0 şiddetinde tahmin edilmektedir. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul'da yaşanan en büyük doğal afetlerden biriydi. Ancak bu sadece bir jeolojik olay değildi. O gün, yüzyıllardır ayakta duran bir imparatorluğun da sarsıntısıydı. Tıpkı surların taşlarının yerinden oynaması gibi, kökleri derinlere inen gelenekler, inançlar ve toplumsal yapılar da bu ani ve şiddetli sarsıntıyla çatlaklar vermeye başlamıştı. Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nin derinliklerinde, İzmit Körfezi veya adalar civarında olduğu düşünülüyor. Sismik dalgalar, yeryüzünde bir öfke nöbeti gibi yayılarak başkentin tarihi dokusuna acımasızca vurdu. Surların burçları, bir zamanlar şehrin gücünün sembolü olan o heybetli yapılar, şimdi çaresizce yıkılıyordu. Bu, sadece taş ve harcın çöküşü değil, aynı zamanda geçmişin ağırlığının, değişimin kaçınılmazlığı karşısında nasıl direnemediğinin de bir göstergesiydi. Ahşap evler, esnek yapılarıyla kagir binalara göre daha az hasar görürken, modernleşmenin simgesi olan yeni yapılar bile bu amansız güce boyun eğiyordu. Bu durum, ilerlemenin her zaman mutlak bir güvence sunmadığını, doğanın gücünün her türlü yapıyı aşabileceğini sembolize ediyordu. Depremin yarattığı kaos ve yıkım ortamında, hayatta kalanlar arasında şaşırtıcı bir dayanışma örneği sergilendi. Farklı inançlardan, farklı sosyal sınıflardan insanlar, enkaz altında kalanları kurtarmak, yaraları sarmak ve birbirlerine destek olmak için çabaladılar. Bu, imparatorluğun farklı unsurlarının ortak, bir felaket karşısında bir araya gelme, insanlığın ortak paydasında buluşma çabasıydı. Tıpkı Çanakkale'de farklı milletlerden askerlerin savaşın en acımasız anlarında bile birbirlerine insani yardım eli uzatması gibi, 1894, İstanbul'unda da beklenmedik bir şefkat ve dayanışma ruhu ortaya çıkmıştı. Depremin ardından İstanbul, tanıdık olmayan bir yüzle karşı karşıyaydı. Yıkılan binalar, kapanan sokaklar, kaybolan hayatlar. Bu sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda insanların güven duygusunun, geleceğe dair umutlarının da sarsılmasıydı. Ancak enkazın arasından yükselen hayat belirtileri, yeniden inşa etme çabaları, geleceğe dair, inancın küllerinden yeniden doğabileceğine dair bir umut ışığı yakıyordu. Tıpkı doğanın döngüsü gibi, yıkımın ardından yeniden yeşerme potansiyeli her zaman mevcuttu. Kapalı Çarşı, 1894 yılında da İstanbul'un nabzının attığı, yüzyıllık bir ticaret ve kültür merkeziydi. Dar sokakları, sayısız dükkanı ve her köşesinden yükselen canlı sesleriyle adeta yaşayan bir organizmaydı. Farklı milletlerden tüccarların, zanaatkarların ve müşterilerin buluşma noktası olan bu tarihi çarşı, imparatorluğun ekonomik ve sosyal çeşitliliğinin de bir aynasıydı. Kapalı Çarşı sadece bir alışveriş mekanı değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık ve zengin yapısını temsil eden bir mikrokozmostu. Her bir dükkan farklı bir zanaatı, farklı bir kültürü ve farklı bir yaşam tarzını barındırıyordu. Tıpkı imparatorluğun kendisi gibi, Kapalı Çarşı'da yüzyıllardır süregelen bir denge ve ahenk üzerine kurulmuştu. 10 Temmuz 1894 depremi bu canlı kalbi acımasızca vurdu. Sarsıntının etkisiyle çarşının labirent gibi sokaklarında panik ve kaos hakim oldu. Yüksek tavanlardan sıvalar döküldü, raflardaki değerli eşyalar yere yuvarlandı, dükkanların duvarları çatırdayarak çöktü. O an, ticaretin sesi yerini çığlık seslerine, alışverişin telaşı yerini can derdine bırakmıştı. Kapalı Çarşı'nın dayanıklı taş ve tuğla yapısı bile bu şiddetli sarsıntıya direnemedi. Kubbeler çöktü, kemerler yıkıldı, yüzyıllık dükkanlar enkaza döndü. Bu, sadece maddi bir kayıp değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan emeklerin, anıların ve geleneklerin de sarsıntısıydı. Her bir yıkılan dükkan, kapanan bir hikayeyi, kaybolan bir zanaatı simgeliyordu. Depremin şokunun atlatılmasının ardından, Kapalı Çarşı esnafı arasında da benzeri, görülmemiş bir dayanışma ortaya çıktı. Komşu dükkan sahipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için el birliğiyle çalıştı. Farklı etnik ve dini kökenlere sahip insanlar, o zor anlarda ortak bir amaç için bir araya geldi. Bu, imparatorluğun çeşitliliğinin,
kriz anlarında nasıl birleştirici bir güce dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Tıpkı Çanakkale siperlerinde yan yana savaşan farklı inançlardaki askerler gibi, Kapalı Çarşı'nın esnafı da felaketin üstesinden gelmek için omuz omuza vermişti. Deprem sonrasında Kapalı Çarşı tanınmaz hale gelmişti. Ancak yıkımın ortasında bile bir umut ışığı parlıyordu. Esnaf, dükkanlarını yeniden inşa etmek, ticaretini canlandırmak için büyük bir azim gösteriyordu. Bu sadece ekonomik bir yeniden doğuş çabası değil, aynı zamanda imparatorluğun ve onun sembolü olan Kapalı Çarşı'nın da yeniden ayağa kalkma iradesinin bir göstergesiydi. Tıpkı bir fırtına sonrası yeniden açan çiçekler gibi, Kapalı Çarşı da küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyordu. 10 Temmuz 1894'te deprem, sadece İstanbul'un kalbini değil, Marmara Denizi'ndeki Prens Adalarını da derinden sarstı. Şehrin gürültüsünden uzak, kendine has dinginliği ve doğal güzellikleriyle bilinen bu adalar, depremin sismik dalgalarının yanı sıra deniz seviyesindeki ani değişimlerle de sınandı. Adalar, İstanbul'un karmaşasından bir kaçış noktası, farklı kültürlerin ve inançların huzur içinde bir arada yaşadığı küçük birer cennet bahçesi gibiydi. Depremin sarsıntısı, bu kırılgan dengeyi tehdit eden bir metafor olarak da okunabilir. Tıpkı bir fırtınanın sakin bir denizi alt üst etmesi gibi, deprem de adaların huzurlu atmosferini bir anda kaosa sürüklemişti. Depremin etkisiyle adaların pitoresk evleri sarsıldı, yamaçlardaki taş duvarlar çöktü. Ancak adalar için asıl tehdit, depremin tetiklediği deniz hareketlerinden geldi. Kayıtlara göre, deprem sonrasında bazı adalarda deniz seviyesinde ani yükselmeler, küçük çaplı tsunamiler gözlemlendi. Bu durum, adaların sadece yer sarsıntısıyla değil, denizin beklenmedik öfkesiyle de karşı karşıya kaldığını gösteriyordu. Denizin sakin yüzeyinin altında yatan gücün böylesine yıkıcı bir şekilde ortaya çıkması, doğanın bazen en huzurlu görünen köşelerinde bile ne kadar öngörülemez olabileceğini sembolize ediyordu. Adaların etrafını saran deniz, bir zamanlar bir ulaşım ve geçim kaynağı iken, şimdi bir tehdit unsuru haline gelmişti. Depremin ve tsunami'nin yarattığı karmaşada, adaların sakinleri arasında güçlü bir dayanışma ruhu ortaya çıktı. Komşular birbirlerinin yardımına koştu, hasar gören evlerden insanlar tahliye edildi ve güvenli bölgelere taşındı. Farklı etnik ve dini gruplara mensup ada sakinleri, o zor anlarda ortak bir kaderi paylaştıklarını derinden hissettiler. Bu, adaların küçük ve samimi topluluk yapısının, kriz anlarında nasıl birleştirici bir güç olabileceğini gösteriyordu. Tıpkı bir geminin zorlu bir fırtınada mürettebatının birbirine kenetlenmesi gibi, ada sakinleri de felaketin üstesinden gelmek için omuz omuza vermişlerdi. Deprem sonrasında adaların silüeti değişmişti. Hasar gören binalar, yıkılan kıyı şeridi, denizin bıraktığı izler. Bu manzara, adaların sakinlerinin hafızasına kazınmıştı. Ancak yıkımın ortasında bile adaların doğal güzelliği ve sakin yaşam arayışı devam ediyordu. Ada sakinleri, evlerini yeniden inşa etmek, yaralarını sarmak ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek için kararlılık gösteriyordu. Bu, insanın doğa karşısındaki kırılganlığına rağmen, umudun ve yeniden başlama arzusunun ne kadar güçlü olabileceğini simgeliyordu. Tıpkı denizin fırtına sonrası yeniden sakinleşmesi gibi, adalar da yavaş yavaş eski huzuruna kavuşma umudunu taşıyordu. Deprem Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan İstanbul'da derin bir travma yarattı. Binlerce can kaybı, sayısız yaralı ve büyük maddi hasar, devlet ve halk üzerinde onarılması güç izler bıraktı. Ancak bu felaket aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. Deprem olgusuna, bilimsel bir bakış açısının gelişmesine ve modern afet yönetimi anlayışının filizlenmesine zemin hazırladı. Yıldız Sarayı o dönemde imparatorluğun yönetim merkeziydi. Depremin yarattığı sarsıntı, sadece şehrin fiziksel yapısını değil, aynı zamanda devletin otoritesini ve geleceğe dair vizyonunu da etkileyen bir metafor olarak okunabilir. Tıpkı bir geminin fırtınada rotasını kaybetmesi gibi, imparatorluk da bu büyük felaket karşısında yeni bir yön arayışına girmişti. Sultan II. Abdülhamid, depremin hemen ardından yaraların sarılması ve hasarın tespiti için kapsamlı çalışmalar başlattı. Yurt içinden ve yurt dışından uzmanlar davet edildi. Atina Rasathanesi Müdürü D. Eginitis'in raporu, depremin bilimsel olarak incelenmesi adına önemli bir adım oldu. İmparatorluk, deprem gerçeğini anlamak ve gelecekteki felaketlere karşı önlem almak amacıyla sismografların ithalatına ve İstanbul'da Yıldız Sarayı ve Rasathaneyi Amire kurulmasına öncülük etti. Bu sadece bilimsel bir yatırım değil, aynı zamanda geleceğe dair umudun ve öğrenme arzusunun da bir göstergesiydi. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları,
halkın büyük bir dayanışma örneği sergilemesine vesile oldu. Farklı kesimlerden insanlar, imkanları ölçüsünde depremzedelere destek olmak için seferber oldu. Bu, toplumsal dayanışmanın en zor anlarda bile umudu yeşerten bir güç olduğunu simgeliyordu. Bağış yapanlara verilen Hareketi Arz madalyası, bu kolektif çabanın ve dayanışmanın bir nişanesiydi. Depremin yarattığı şok ve acı uzun süre hafızalardan silinmedi. Ancak bu felaketin ardından atılan bilimsel adımlar ve toplumsal dayanışma örnekleri, geleceğe dair umudu yeniden canlandırdı. İmparatorluk, bu büyük sınavdan önemli dersler çıkarmış, deprem riskini anlama ve azaltma yönünde ilk adımlarını atmıştı. Tıpkı bir tohumun karanlık toprağın altından filizlenmesi gibi, 1894 depreminin yarattığı yıkımın ardından da bilim ve dayanışma sayesinde yeni bir umut yeşeriyordu. 1894 depremi, İstanbul'un kalbinde derin bir iz bıraktı. O karanlık gün, bize hem kırılganlığımızı hem de dayanışmamızın gücünü gösterdi. Surların fısıltısı, çarşının sessizliği, adaların umudu ve yıldızın yeniden doğuşu, geçmişten aldığımız bu derslerle geleceğe umutla bakmaya devam edelim.